Ev Avcısı bugün Bartın'da. Bartın'dan sizlere sesleniyoruz ve Ruhu Olan Evler serimizde Elif Hanım'ın ve ailesinin evini ziyarete geldik. Bu renkli ve harika ev için isterseniz şimdi geçelim içeriye. Hoş geldiniz. Şimdi Ruhu Olan Evler serisinde 4. programı benimle çekmek istediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Ben Elif Ulupınar, 43 yaşındayım. Eşim ve 2 çocuğumla beraber bu evde yaşıyoruz. Evimiz bize ait değil, kiracıyız. Renkleri çok seviyorum. Her yerde görmek istiyorum. O yüzden yani her yerde göreceksiniz zaten. Renk mutlaka bir dokunuş var. Tek düzelik bilmiyorum ve takım ruhu bana göre değil diye düşünüyorum. Normalde çevre mühendisiyim. Yüksek lisansımı da yaptım ama sektörel bazı sorunlardan ötürü tamamen farklı alanlara kaydım. Şu an bir bayan ve çocuk giyim üzerine mağaza işletiyorum. Onun dışında Çini kursuna gidiyorum. Çok seviyorum bir şeyler boyamayı, ahşap boyamayı. Evde de zaten birazdan size gezdiririm. Kendimce yaptığım, boyadığım ürünler var. Tamamen amatörce, yani profesyonel değilim. 16 yaşında bir oğlum, 12 yaşında da bir kızım var. Eşim ve çocuklarımla beraber zaten burada yaşıyoruz. 4 kişilik bir aile olarak. Bundan önce 90 metrekarelik tamamen çok küçücük bir evde yaşıyorduk. Çocuklarımın istemesi, bir de burada anneme de daha yakın olabilmek adına buranın kiralandığını duyunca kaçırmak istemedik ve buraya kiracı olarak geldik. 4 seneden beri de bu evde yaşıyoruz. Biraz da salonumdan bahsedeyim isterseniz size. Şu an bulunduğumuz bu salonda eşyalarım zaten çoğu diğer evden geldi. 90 metrekareydi ama epey eşya sığdırmışım sanırım o eve de. O evde de takım gerçekten sevmiyorum. Yani evet, bazı evlere yakışıyor, çok güzel oluyor ama ben kendimde yaşamsal olarak akşam eve geldiğim zaman takım olarak görmek istemiyorum. Renkler de çok hoşuma gittiği için her birini farklı renklerde tercih ettim. Zaten mobilyalarım Mudo'dandı. Diğer evden getirdiğim mobilyalarım. Onun dışında bu eve taşınmadan önce yine ikinci el olarak aldığım komple eşyalar vardı. Onları da evin muhtelif yerlerinde yine birazdan size göstereceğim. Kimini boyadım, kimini sadece mat vernik sürdürüp kullandığım eşyalar var. Salonda da bu koltuklar bile ikinci kez artık kılıflarına değişmiş hali. İlk orijinal renkleri daha farklıydı ama hem zaten kullanır eskiyince birazcık daha da renk katmak isteyince her biri yeniden değişti, kaplamaları değişti. Objeleri çok seviyorum, küçük objelerden çok hoşlanıyorum her şeyden öte. Evde o yüzden değişik renkli objelerle de canlandırmak istiyorum. Aynaları da seviyorum, aynaları ama düz ayna değil de nedense bu eve eskitmenin eskinin daha çok ruhu olabileceğine inandığım için eskitme görüntüsünün onları tercih ediyorum. Yeni ile eskiyi bir arada kullanmayı çok seviyorum. Yani yeni bir obje gördüğüm zaman da, yeni bir eşya gördüğüm zaman da bu benim evim olmaz demiyorum. Mutlaka uydurabileceğim bir alan bulmaya çalışıyorum. Eskiyi de seviyorum, yeniyi de. Tamamen çok antikacıyım diyemem. Yani zaten anlamıyorum da antikadan. Ama evet, eskiciyim, toplamayı seviyorum. Onun dışında boyamayı zaten seviyorum. Takip ettiğim Instagram'da bazı sayfalar var. O sayfalarda işte kimi zaman fincan, daha çok fincan oluyor. Antika fincanları veya eski fincanları çok seviyorum çünkü. Tabaklar olabiliyor. Bazen işte vazo, obje, onları bulursam evime de burayı çok güzel olur diye düşünüyorsam hiç çekinmeden onları alıyorum. Ben normalde bu eve taşınırken aldığım ikinci el mobilyalarda boyadıklarım çok oldu. İlk başta evet geldiler ama kahverengi, sonuçta ne kadar diyorum, renk yok bana göre. Onları birazcık canlandırmak, renklendirmek istedim. O yüzden işte mesela konsolun üzerindeki ayna kahverengiydi. Onu, çiçeklerini daha belirginleştirmek istediğim için renkli çiçekler yaptım. Aynı şekilde dolabım normal kahverengiydi ama ben evin içinde böyle yeşilimsi bir sarı istiyordum. Sonuçta onu o şekilde boyadım. Yani bir yerde bir renk olsun istiyorum. Halımda bir renk varsa o renk neden benim bir mobilyamda da yok, neden bir objede de yok diyebiliyorum. Salonda
bir asansörümüz var biz ama o asansörü kullanmıyoruz ve o asansörü kamufle edebilmek adına aldığım bir kitaplığım var. En azından hem bana göre orada bir okuma köşesi yarattım hem de o alanı kamufle ettim. Aydınlatmaları da yine bu eve geçerken aldım. Onları da Mudo'da beğenip de almıştım. Alırken epey bir uğraştık çünkü ev halkı biraz itiraz etti. Çok büyük ve çok şatafatlı geldi onlara eski avizelere göre. Ama seviyorum yani dediğim gibi hani şimdinin zamanının şakırtısıyla geçmiş zamanın eskitmesi hepsi bir arada olması benim çok hoşuma gidiyor. Buradaki bir satıcıdan aldığım bir abajurum var. Bir de kendi yaptığım Çin'den bir abajurum var. Yine ikinci el eşyaları aldığım bayanın çok güzel pirinç bir abajuru vardı. O da arka tarafta. Hatta bayan kendisi alırken söylemişti. Hani üzerinin işlemelerini bile ben kendim yaptım diye. Onu da yine salonda kullanıyorum. Gaz lambasını Trabzonlu bir arkadaşım var, samimi bir arkadaşım. Trabzon'a gittikçe orada Ruslardan alınan ürünlerin sergilendiği eskici dükkanlar var, antikacılar diyelim. Bana oradan çeşitli fotoğraflar atıyor. Buradan beğendiğin neler var diye. Ben de oradan ona beğendiklerimi söylüyorum o fotoğraflara göre. Yine aynı şekilde o gaz lambası da oradan. Arkada yine kırmızı bir lamba var. Yine o da oralardan. Onun dışında yine benim Ankara'dan eskiciden aldığım bir ürün var. Bir de bir yılbaşı hediyesi olarak Bartın'dan çok sevdiğim bir arkadaşımın gerçekten 100 yılın üzerinde olduğu bir lambamız daha var, gaz lambası. O da konsolun üzerinde duruyor. Normalde çiçeklerle arası olan bir insan değilim. Açıkçası çiçek öldürme üzerine bir sertifikam bile var diyebilirim. Ama bunlar benim evde yaşam savaşını kazanan çiçeklerim ve onlara bir köşe yaptım. Bu eve gelmeden önce aldığım o ikinci el mobilyaların sehpasına çiçeklerimi koymak için değerlendirmek istedim. Şimdilik vaktim olmadığı için o sehpa boyanamadı ama ileride boyanacak olanlardan bir tanesi de o. Boyandığı zaman o çiçek detaylarının daha güzel çıkacağını düşünüyorum. Lacivert olan koltuklarım yeni kaplandılar. Onlarda da ben zaten farklı bir şey istedim. Hem mavi evimde hiç kullanmamıştım. Yani maviyi çok severim ama kullanabileceğim bir ortam veya bir yer olmamıştı. Maviyi kullanmak istedim. Hem de yine de renk olsun, tek mavi olsun istemediğim için koltuklarımın dışını rengarenk bir kumaşla kaplatıp içini normal laciverte dönük bir maviyle kaplattım ki diğer ikinci el aldığım, söylediğim mobilyalarım vardı. Onların bütün tekli koltukları da zaten içleri düz ama dışları hepsinin desenli. Çinli kursuna gittiğimi söylemiştim. Çinli kursunda da yaptığım tabaklar var ve hepsini bir arada nasıl değerlendirebilirim diye düşündüm. Kimi modern, kimi klasik ama hani vermeye de kıyamadığım, hepsini nasıl kullanabilirim dediğim tabaklardan bir köşe yaptım kendime. Eşim hatta deldi. Delerken de yakında ev sahibinin bizi evden atacağını, bütün duvarları delik deşik ettiğimizi söyledi. Onlarda da yine yani dediğim gibi modern çizimler de var, klasikler de. Klasik olan çizimleri evet çok rahat Çinli kursunda bulabiliyorsunuz ama modernleri tasarlaması fikir olarak bana ama çizim yeteneği annemin daha fazla olduğu için çizimleri anneme ait. Ben onların üzerine sadece boyalarla dokunuşlar yaptım. Salondaki yemek masam da yine 90 metrekare dediğim o küçücük evimden gelme bir masa. 2.40 boyunda. O masanın da daha değişik bir hikayesi var. Normalde ben gümüş kaplama Mudo'dan bir masa almıştım ama teşhir ürünü geldiği için üzeri çok çizikti. Onu üzülerek geri teslim ettim ve yerine başka alacak bir şey bulamazken son anda bu masayı gördüm. Benim için çok şık ama yine bütün akrabalarımın dalga geçtiği bir masa. Eskinin ahşap merdivenlerine benzetiyorlar. Eskiden işte fırçalardık bu merdivenleri diyorlar. Çünkü üzerinde gerçekten ham ahşap var. Sadece bu eve gelince suya karşı korunaklığı artsın diye üzerlerine mat yat verniği çektirmiştim. En azından su emme özelliğini kaybetsin diye. Vitrin dolabımı da yine ikinci el almıştım. O da kahverengiydi. Bir süre sonra
O bölge beni çok rahatsız etti. Çok dingin geldi. Yani rengi sevdiğim için ne yapsam da hani duvara birkaç tane obje asmaya çalıştım ama yine de olmadı. İstediğim canlılığı yakalayamadım. İstediğimde bir renk vardı. Böyle biraz yeşille sarı, fıstık yeşili arasında aslında bir tondu. Tam o tonu tutturamasam da bu tonu da çok sevdim. Dışını sarıya, içinde gri ve üzerine de bakır yaldızlı çizgili, asimetrik çizgilerle, ki onun içinde epey uğraştım. Tamamen bir matematiksel hesap yaparak o çizgileri çizdim. Sonra arkadaşlarımın hediye ettiği ve evimde sergilemek istediğim ama yerim olmayan ürünler, objelerim vardı. Onları da orada değerlendirdim. Yine eskicilerden aldığım birkaç parçayı da içine ekledim orada. Çünkü hem arkadaşlarımın aldığı yeni ürünler var, hem de benim eskicilerden, antikacılardan aldığım birkaç objeyi de görebiliriz. Yani küçük objelerden hoşlandığımı söylemiştim. Bir de ayrıyeten yastıklardan çok hoşlanıyorum. Kırlentler çok hoşuma gidiyor. Almayacağım, kesin bu son diyorum. En fazla 2 ay gidiyor. Yine herhalde 200'e yakında kırlentim vardır diye düşünüyorum. Seviyorum, onlar da renkli ama hiçbiri birbiriyle kombin veya takım değil. Hani alayım, başka bir şeyle uydururum diyorum. Sonra diyorum ki ay buna keşke şu renkte olsaydı. Bir de o rengi ilave ediyorum derken giderek çoğalan bir kırlent koleksiyonum var artık. Çiçeklerim için kullandığım sehpa aslında benim orta sehpamdı ama o mermerin herhalde o kadar çok şeyini alamadım ben. Veya kahverengi olduğu için çok cazip gelmedi açıkçası. Onu çiçeklere terfi ettikten sonra ortaya başka bir sehpa arayışına girdim zaten. Yargıcı'nın vitrininde tesadüf eseri bu sehpa takımını gördüm. Daha doğrusu takım değildi de ben hani salona göre takım haline getirdim. Onun dışında kullandığım yan sehpalarım da dediğim gibi takım sevmiyorum. Aslında 2 yan sehpam var. İkisi de Ankara'dan bir mağazadan, Mikasa Home'dan sanırım. Evet, Mikasa Home'dan. Ama dediğim gibi onları da aynı renki almak istemedim. Farklı 2 renk ve farklı 2 model olarak, yani biri yuvarlak, biri oval şeklinde aldım. Ortadaki 2 berjerimin arasında, ortadakini de daha önce Linens'ten almıştım. O da diğer evimden gelen sevdiğim bir tepsi sehpalardan. Onun dışında okuma köşesinde zaten Karaca'dan aldığım bir sehpam var. Hediye olan sehpalarım var yine Bartın'daki mağazalardan gelen ve de benim yine kendi boyadığım eskinin ahşaplarından ama renklendirdiğim sehpalarım var evin içinde. Onu da yine göreceğiz zaten. Büyük objelerden ziyade küçük objeler nedense daha çok hoşuma gidiyor. Yani büyük bir vazo almaktansa birkaç tane daha minik obje almak. Çünkü büyük bir vazo tek renk olacak. O da yine bana hitap etmeyecek. Ama küçük olup aynı metrekareyi paylaşacak birden fazla ve farklı renklerdeki ürünleri yan yana görmek beni daha çok mutlu ediyor. Evimizin bir küçük girişi, bir de bu şu an bulunduğumuz ana girişi var. Ana girişinde de dediğim gibi daha önceden de fincanlarımı sergilediğim bir dolabım var. Bunlar işte benim için çok değerli olan, sadece antika diyemem. Yani sevdiğim insanlardan gelen hediyelerin de olduğu fincanları sergilediğim dolabım. Onun dışında yine Çini kursunda yaptığım aynam ve acemilik işi biraz sarma dedikleri bir iş var. Çok yapamasam da o işten yaptığım 2 tablom var. Zaten üst kata çıkan merdivende oluyor, bunların hepsi bulunuyor. Yine bu dolabımın içinde Çini kursundan yaptığım ürünlerim de var. Fincanlarımın bir kısmı burada ama fincanları da gerçekten çok seviyorum. Kırlentler gibi fincanlar da benim için çok önemli. 200'ün üstünde fincanım var. Yani 200'ü geçtikten sonra saymamaya başladım. Artık toplam kaç tane fincanım var bilmiyorum. O da benim için bir tutku ama takım olarak sevmiyorum. Alacak olan arkadaşlarıma söylüyorum. Ne olur bana 2'şer veya 1 tane bile verseniz, değişik fincanlar çok hoşuma gidiyor. Giriş katında bir kullanmadığımız, gelen misafirlere, yatılı gelecek olan misafirler için aldığımız köşe takımının olduğu bir küçük odamız var. Bu oda da ilk başta birazcık dingindi ama ben ufak dokunuşlarla burayı da renklendirmeye çalışıyorum açıkçası. Bir çevre mühendisi benim gibi bir arkadaşım var. Sağ olsun Deryacığım aynı zamanda fotoğrafçılıkla uğraşıyor. Onun yaptığı, çektiği fotoğraflardan oluşan bir köşem var. 5 farklı birbirinden alakasız çerçeve de olsa bana renkleri farklı olduğu için çok güzel geliyor. Onun dışında yine 3 farklı boyutlarda bir aynaların olduğu küçük bir köşe daha yapmak istedim. Bir de küçük
Sehpa diyebileceğim bir şeyimiz var. Annem kendi iş yerinde kullanmak için yine bir eskiciden alıp kendisi zımparalamıştı. Çok beğenince de kıyamayıp bana verdi. Hiç kadıncağız kullanamadan benim evime gelen bir sehpa. Sanırım Antep işi diye geçiyor. Bu eve taşınmadan önce aldığım ikinci el eşyalardan birinin berjeri bu odada. Onun da dediğim gibi yine dışı farklı desende içi farklı. Giriş katta bir de bir banyo ve tuvaletin bir arada olduğu bir banyomuz var ama biz banyo kısmını kullanmıyoruz burada. Misafirler için daha çok el yıkama amaçlı. Burada bir aynam var. O aynayı diğer evdeki yatak odamdan zaten getirdim. Onun dışında Gizom'dan aldığım bir küçük bir paspasım var. Yine bana hediye gelen arkadaşlarımdan bir sehpa ve bir saksı var. Onların üzeri de yine her zamanki gibi objelerle dolu. Banyoda bile bir çiçek bahçesine girmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Evimizin mutfak bölümündeyiz. 16 metrekarelik bir alanda konumlanıyor mutfağımız. Kiracı olduğumuz için zaten kurulu düzene geldik. Tamamen her yeri dolapla kaplı bir mutfak. Yemek masamızı burada ben sadece marangoza yaptırdım. Sandalyeleri yine biraz benim ruhumu yansıtıyor. Her biri farklı bir renkte olacak şekilde yine buradaki bir sandalyeciye yaptırdık. Onun dışında zaten işte aksesuarlarla yine renklendirmeye çalıştık. İlaçlarımızı koyduğumuz bir dolabımız var. O dolabı çiniden ben kendim yaptığım ilk çinilerim daha doğrusu. Onu bir dolap haline getirdim. Onun dışında arkadaşlarımın yine hediyeleri olan o Trabzon'daki eskicilerden yine alınmış bol miktarda tabaklar var duvarlarda aksesuar olarak. Burası üst katın sahanlığı, bütün odalara açılan sahanlık. Burada da yine diğer evden getirdiğim eşyalar var. Mesela bu petek üstü dresuarım. Oradaki evimin koridoru çok dar olduğu için oraya almıştım. Oradan sonra buraya getirdim. Üzerinde yine bana hediye gelen bir ipek böceği kozasından renklendirilmiş çiçekler var. Yine İnkum'daki evimde, yazlık evimde var olan dresuarı burayı daha çok kullanıyorum ve buradaki alan daha geniş diye buraya getirdiğim bir dresuarım, diğer evden getirdiğim aynam var. Yine objelerim bir arkadaşım Trabzon'dan hediye getirdiği objelerle bana diğer hediye gelenlerle hepsinden kombinleyip koyduğum objeler var. Bir de en son olarak bizim evimizin kümesi, biz kümes adını verdiğimiz bir ürünümüz var. Bir çay bahçesi işleten tanıdığım bir gün ziyarete gittiğimde baktım elemanlarına ya, ördeklerin olduğu kümese bu dolabı taşıtıyor. Ne yapıyorsunuz siz dedim. Ördeklere koyacağım. Eski kayınvalidemin eskisi yağmur altında kalmış dedi. Ben onu alsam sana başka bir şey yaptırsam olur mu dedim. O da kabul etti sağ olsun. Ben ona gerçi hiçbir şey yaptırmadım ama o bana karşılıksız bu ürünü verdi. Biraz tadilatını yaptırdık. Ana dokusunun bozulmasını istemediğim için açıkçası boyasal olarak değil de birkaç darbeli yerini kapattırma olarak yaptırdığımız ufak detaylar var. O da yine sahanlıkta yerini aldı. Yine Bartın'a özgü tel kırma sanatı var. Bunun bir de tel sarması var. Bu Tuğra'da altın tel sarmadan, o da yine bana sevdiğim bir insandan hediye. Üst katta yatak odaları konumlanıyor. Kızımın odası, oğlumun odası ve bizim yatak odamız var. Bir de ayrıyeten buradaki orta balkona çıkan küçük yine kullanmadığımız kitaplarımı sakladığım bir odam var. Bu oda kızımın odası. Diğer evde iki çocuğum aynı odada kalıyordu. Onlara yaptırdığım ortak mobilyalar vardı. Onları kızımın odasına aldık. Oradayken Haziran başlığı vardı. Buraya gelince birazcık daha pembemsi olsun, kızlara uysun diye pembe kadifeyle kaplattığımız bir yatak başımız var. Sonradan da ihtiyaç olduğu için aldığımız IKEA'dan bir kitaplığımız var. Onun dışındaki zaten mobilyalar diğer evden gelen ürünler. Odasında piyano çalmayı sevdiği için ve ders almaya da devam ettiği için bir piyanosu var. Onun en çok keşke olsa da dinlesek. Bazen çaldığı zaman gizli gizli çekiyorum. Çok hoşlanmıyor çekilmesinden ama çok güzel bir şekilde çalıyor. Çok hoşuma gidiyor. Onun dışında yapboz yapmayı ailecek çok seviyoruz. Bir iki tane bu odaya da yine yapıp da astığımız yapbozlarımız var. Bir kız odası olduğu için de çoğu şey zaten pembe odaklı. Peluş oyuncakları çok seviyor. Kocaman bir ayımız var. Bir de diğer dediğim gibi ikinci el aldığım
koltuklardan bir tanesini de kızımın gelen arkadaşları için bu odaya koyduk. Burası oğlumun odası. Aslında evin en büyük yatak odası. Diğer evde benim kendi eşimle kullandığım yatak odası takımını buraya getirdik zaten. Oğluma verdik. Ama tabii ki biraz fazla avantgard kaldı. Hele ki bir delikanlı için. Öyle olunca eşimin de işi gereği metalle uğraştığı için metal aksamlı eşime ait, mobilya kısmında bir çalıştığımız mobilyacıya ait kendi tasarımım olan dolap, çalışma masası ve kitaplığı yaptırdık. Yine eşim dekor olarak oğluma doğum gününde en son karşıdaki köpek figürünü hediye etti. O da metalden. Onun dışında zaten üniversite sınavına hazırlanmakta olan bir çocuk olduğu için odasında kitap ve bilgisayar çağında olduğumuz için bilgisayarı var. Bir aynamız var. O aynayı da daha önceden öğrencilik zamanımda yanlış hatırlamıyorsam ben yapmıştım. Gittiğim bir ahşap boyama kursunda. Onu da yine bu odaya astık. Renk versin diye yine. Bu Haziran, daha önce bahsetmiştim. Kızımın yatak başından çıkan Haziran'ın bir parçası. Annem sanatsal açıdan çok yetenekli. Asıl mesleği eczacılık olmasına rağmen pet şişelerden kesip boyayıp oğluma doğum gününde bu tabloyu hediye etti. Bu oda aslında evde kullanmadığımız bir oda. Ben sadece işte okumayı çok seviyorum. Okuduğum kitapların çoğu buradaki dolabın içinde bulunuyor. Onun dışında yine de o dolap da zaten ikinci el, bu eve taşınmadan önce aldığım mobilyaların konsolu. Aynası hatta aşağıda salonda boyadığım ayna. Onun dışında yine bir berjerimiz ve yine aynı takımın bir sehpası bu odada bulunmakta. Bir de mara şişi annemlerin aldığı bir sandığım bulunuyor. Duvarlarda da oğlum ortaokuldayken resim dersinde yaptığı bir Ebru çalışması var. Yine sevdiğim bir akrabamın bana Antep'ten yolladığı hediyelerim var filografi işi olarak. Yine her yerde olduğu gibi burada da aksesuarlarım var. Her ne kadar kullanmadığımız bir oda da olsa burada da o aksesuarları görmek mümkün. Üst katta mevcut olan zaten kullandığımız bir banyomuz var. O da oldukça ferah. Burada da yine aldığım dekoratif eşyalarım var. Yargıcı'dan almış olduğum, yine içine hem aksesuar koyarım hem kullanacağım şampuanları koyarım diye aldığım bir dolabım var. Yine H&M'den aldığım 2 tane kirli sepetim ve Eko halının bir hasır halısı var. Onun dışında yine burada lavabonun üzerinde de bir çiçekle bir tepsiyle mutlaka görebileceğiniz ufak detaylar var. Yine çamaşır makinesinin yanında diğer evde sebzelik olarak kullandığım ama burada yine fazla ürünlerimi yerleştirdiğim bir dolabım da mevcut. Bu oda eşimle benim ortak kullandığımız giyinme odamız. Zaten taşındığımızda mevcut olan altı kapılı bir dolabımız vardı. Onun dışında diğer evde mutfakta kendi tasarım olarak yaptırdığım marangoza bir dolabımız vardı. Onu da yine burada konuşlandırdık. En azından kıyafetleri koyma aşamasında epey bir döküğümüzü topluyor. Bu eve taşınırken daha önceden söylediğim gibi bir toplu eşyalar aldığımı söylemiştim. Onlardan bir bölümde yatak odasına ait. Yatak odasının mobilyalarının tuvalet aynasını da, makyaj aynasını da yine bu bölümde konuşlandırdım. Eşimle benim kullandığımız yatak odasında yine bu eve taşınırken dediğim gibi aldığım mobilyalar var burada da. Orijinal renklerinde kahverengiydi. Ben sadece bu kısımlarını kreme boyattım. Ama kendinden bir böyle dokusu vardı ve bunu bozmak istemedim açıkçası. O yüzden o bölgeleriyle uyumlu olsun diye de ana hatları kahverengi kaldı. Sadece parlak sevmediğim için mat renkte vernik yaptırdım. Yatak başında biraz daha değişik ve renkli olsun diye açıkçası İngiliz Home'dan aldığım aynalar vardı. Onları konumlandırmak istedim. Onun dışında yine o takımın 4 tane berjerinden bahsetmiştim. Berjerin teki zaten yine bizim odamızda bulunuyor. Diğer evimdeyken aldığım puflarım vardı. Yani daha doğrusu sehpalardan pufa çevirdiğim ürünlerim vardı. Onların da 2 tanesi yine yatak odasında bulunuyor. Yine arkadaşım sağ olsun Trabzon'a gittikçe bana fotoğraflar atıyor. Onun attığı fotoğraflar sayesinde oradaki antikacı ve eskicilerden ürünleri beğenebiliyorum. Yine o ürünlerden beğendiğim bir lambam da başucumda bulunuyor. Kitap okurken kullanıyorum. Ruhu olan Evler serisinde bana konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.
Umarım evimi beğenmişsinizdir. Kendimce evimi zaten göstermeye çalıştığım bir Instagram sayfam var. Küçüktü Büyüdü Yuvam adlı. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu videonun altına da yorumlarınızı bekliyorum.